Bir ismin gücü bir milleti nasıl şekillendirir? Bugün binlerce yıllık tarihi olan Türk adının ardındaki muhteşem hikayeyi konuşacağız. Hmm, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Özellikle de bu ismin kudretle süzülüş olarak tanımlanması dikkat çekici. Bakın, tarihçiler Türk adının yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olduğunu söylüyor. Ve bu süre boyunca bu isim sadece bir kelime olarak değil, bir yaşam biçimi olarak var olmuş. Yani bir anlamda bu isim bir DNA gibi, nesilden nesile aktarılan bir kod sistemi gibi. Tam da öyle. Ve metinde geçen törelerin sahibi ifadesi de bu DNA'nın önemli bir parçası. Biliyorsunuz, eski Türk devletlerinde töre, sadece kurallar bütünü değil, aynı zamanda bir yönetim felsefesiydi. Peki bu töre kavramının modern dünyada nasıl bir karşılığı var sizce? İşte bu çok önemli bir soru. Günümüzde töre kavramı, toplumsal değerlerle modern yaşamın kesiştiği noktada duruyor. Mesela metindeki kanuni nizam sahibi ifadesi, bu dengenin önemini vurguluyor. Ve sanırım miğfer gibi dimdik ifadesi de bu duruşu sembolize ediyor. Hem koruyucu hem de gururlu bir duruş. Kesinlikle öyle. Ve şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Metinde geçen denizde serüveni ifadesi, Türklerin tarih boyunca yaşadığı büyük göçleri ve değişimleri anlatıyor. Düşünsenize, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan o muhteşem yolculuğu. Bu gerçekten muazzam bir yolculuk. Ve bu yolculuk sırasında kimliğin nasıl korunduğu da çok ilginç. Evet, ve burada metindeki çok önemli bir noktaya gelelim. Yalnız yürüyen ile omuz omuza ifadelerinin bir arada kullanılması. Bu, Türk kimliğinin belki de en önemli özelliğini yansıtıyor. Hmm, yani hem bireysel güç hem de toplumsal dayanışma. Tam da öyle. Ve biliyorsunuz tarihçiler Türk toplumlarının bu özelliğinin, onların hem güçlü devletler kurabilmelerini hem de farklı kültürlerle uyum içinde yaşayabilmelerini sağladığını söylüyor. Bu açıdan bakınca bir ömür boyu yol gösteren yıldız ifadesi daha da anlam kazanıyor. Ve işte bu yıldız günümüzde de bize rehberlik ediyor. Mesela modern Türkiye'nin kuruluşunda da bu denge çok önemliydi. Hem geleneksel değerleri korumak hem de çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak. Bu dengeyi korumak günümüzde de en büyük zorluklardan biri değil mi? Kesinlikle. Ve metindeki güzellikle donanmış ifadesi de bu zorluğun nasıl aşılabileceğine dair ipuçları veriyor. Sadece güç değil, aynı zamanda estetik ve kültürel birikim de önemli. Ve tüm bunlar bir bütün, bir iz oluşturuyor. Evet, ve programımızı bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bir isim sadece bir kelime değil, içinde binlerce yıllık bir hikaye barındırıyor. Ve bu hikaye geleceğe doğru akıp gidiyor. Bu muhteşem yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.